Herkese merhabalar. Fatoş Ünlücesi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam ölçülü spangdeli tavuk göğüs tarifi hazırladım. Porsiyonluk yapıp servis edebileceğiniz çok lezzetli, çok hafif bir tatlı. Buyurun sizleri fazla bekletmeden hemen yapım aşamasına geçelim. İyi seyirler dilerim. Öncelikle tatlımızın yalancı tavuk göğsü kısmını hazırlayacağız. Malzemelerimiz 125 gram tereyağı veya margarin, 1 su bardağı un, 1 su bardağı şeker, 1 litre süt, 1 paket vanilinimiz var. Öncelikle tereyağımızı derince bir tavamıza alalım. Tereyağımızı eritelim. Tereyağımızı eritelim. Tereyağımızı erittikten sonra 1 su bardağı unumuzu ilave edelim. Ve unumuzu kavuralım. Unu iyice kavurmamız gerekiyor. Aksi takdirde tatlımızda un kokusu kalır arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Kaşık yardımıyla sürekli karıştırarak unumuzu kavuralım. Pembeleşmeye yakın sütümüzü ilave edeceğiz. Yani unun pembeleşmesine izin vermeden sürekli karıştırarak kavuralım. Bu şekilde beyazlaşınca sütümüzü ilave edelim. 1 litre soğuk sütümüzü ilave edelim. Ve 1 su bardağı toz şeker ilave ettikten sonra tekrar karıştıralım. Bir çırpıcı yardımıyla hiç topak kalmayacak şekilde sürekli muhallebimizi karıştıralım. Sürekli karıştırmanız gerekiyor. Aksi takdirde topaklanmalar olacaktır. Hiç ara vermeden seri bir şekilde sürekli karıştırarak muhallebimizi pişirelim. Muhallebimiz pişmeye yakın, yani kaynamaya yakın bir paket vanilimizi ilave edeceğiz. Muhallebimizi pişirirken hatırlatmamı da yapmak istiyorum. Eğer kanalıma hala abone değilseniz abone olup desteklerseniz çok sevinirim. Abone olduktan sonra da zil simgesine basarsanız yayınlamış olduğum tüm videolar size anında bildirim olarak gelecektir. Muhallebimizin tekrar yapımına dönelim arkadaşlar. Bir paket vanilimizi muhallebimiz kaynamaya başladıktan sonra ekleyelim. Seri bir şekilde tekrar çırpıcı yardımıyla karıştırarak kaynama aşaması geldikten sonra 2 dakika kaynatalım ve ocaktan muhallebimizi alalım. Muhallebimizi ocaktan aldıktan sonra blenderı tencerenin altına değmeyecek şekilde 1-2 dakika muhallebimizi blenderdan geçirelim. Ve sunum yapacağınız, isterseniz borcam kullanabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz bu şekilde benim gibi porsiyonluk da hazırlayabilirsiniz. Porsiyonluk hazırlarsanız arkadaşlar sunumu çok şık oluyor. Aynı zamanda servis aşaması da çok daha kolay oluyor. Aynı zamanda eğer borcamda servis edecekseniz borcamı bir sudan geçirip iyice suyunu süzdükten sonra çok hafif ıslak kalacak şekilde muhallebinizi borcamınıza da alabilirsiniz. Muhallebilerinizi isterseniz buzdolabında üzerini kabuklanmasını sağlayabilirsiniz. İsterseniz oda sıcaklığında 35-40 dakika bekledikten sonra spangle kısmını hazırlayabilirsiniz. Ben buzdolabında beklettim arkadaşlar. Diğer taraftan hemen spanglemizi hazırlamaya geçtim. 2,5 su bardağı sütümüzü derince bir tenceremize aldıktan sonra 2 yemek kaşığı kakao, 3 yemek kaşığı toz şeker ilave edelim. 2 yemek kaşığı tepeli olacak şekilde unumuzu ilave edelim. Ve çırpıcı yardımıyla iyice hiç topak kalmayacak şekilde karıştıralım. Tel çırpıcıyla bu şekilde iyice çırparak ocağımıza spanglemizi alalım. Kısık ateşte spanglemizi pişirelim. Spanglemizi pişirirken kesinlikle ocağın başından ayrılmayalım ve hiç ara vermeden sürekli seri bir şekilde tel çırpacakla iyice çırparak muhallebimizi pişirelim. Sürekli karıştırmazsanız arkadaşlar topaklanmalar olacaktır. O da spanglemizde kötü bir görünme sebep olacaktır.
Spanklerimiz kaynamaya başladıktan sonra 40 gram bitter çikolatamızı ilave edelim ve tekrar tel çırpacakla iyice eriyene kadar karıştıralım. Bu aşamada ocağımızın altını kapatalım arkadaşlar. Eğer çikolata erimezse arkadaşlar ara ara 1-2 saniye ocağın altını açarak çikolatanın tamamen erimesini sağlayabilirsiniz. Spanglemizi ocağımızdan alalım. Ve birkaç dakika ilk sıcağı çıktıktan sonra 1 çay bardağı soğuk suyumuzu ilave edelim. Tel çırpacakla tekrar iyice bir karıştıralım. Daha sonra blenderımızı tenceremize değmeyecek şekilde 1-2 dakika spanglemizi blenderdan geçirelim. Spanglemiz hazır. Spanglemizi hiç zaman kaybetmeden buzdolabında veya oda sıcaklığında soğutmuş olduğumuz muhallebimizin üzerine aktaracağız. Mutlaka üzerinin kaymaklanması gerekiyor. Aksi takdirde iki muhallebinin kıvamı birbirine geçer arkadaşlar. Bu aşamaya mutlaka dikkat edelim. Spanglemizi eşit miktarda muhallebimizin üzerine aktaralım. Ve tamamen soğuduktan sonra üzerine kakao serpelim. Kakao kesinlikle acımtırak bir lezzet vermiyor arkadaşlar. İnanılmaz bir lezzet katıyor. Kakao sevmeyenler eklemeyebilir fakat eklemenizi tavsiye ederim. Muhallebilerin kıvamını eğer daha akışkan isterseniz kaynama aşaması geldikten 1 dakika sonra hem spangle hem tavuk göğsü kısmı için söylüyorum, kapatabilirsiniz. Eğer daha koyu kıvamlı isterseniz kaynama aşaması geldikten 3 dakika sonra ocağınızın altını kapatabilirsiniz. Ve tatlımız servis için, sunum için hazır arkadaşlar. Tatlımızı ben 6 saat buzdolabında beklettikten sonra sunum için hazırladım. Eğer isterseniz bir gün öncesinden zamanınız varsa hazırlarsanız çok daha lezzetli oluyor. Onu da söylemeden geçmek istemedim. Doku testine hemen geçelim arkadaşlar. İnanılmaz lezzetli ve bir o kadar da hafif bir tatlı. Herkesin yapabileceği kolaylıkta, inanılmaz lezzetli bu tatlı tarifini İnşallah sizler de denedikten sonra beğenirsiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma destek olmak adına beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayalım lütfen. Aynı zamanda tariflerimi beğeniyorsanız yakınlarınızla, arkadaşlarınızla da paylaşırsanız çok çok mutlu olurum. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sevgiler, saygılar.